Kanalımdan ve mutfağımdan herkese tekrardan merhabalar. Bugün sizlere görünümüyle göz dolduran, aynı zamanda kabardıkça kabaran yumuşacık bir istiridye poğaça tarifi hazırladım. Dilerseniz çocuklarınızın beslenme çantasına ya da 5 çaylarınıza eşlik edecek bu güzel yumuşacık poğaça tarifimin hemen detaylarına geçelim. Hepinize iyi seyirler dilerim. Poğaçamın hamuru için öncelikle yoğurma kasemin içerisine 1 su bardağı ılık sütümü ve 1 su bardağı ılık suyumu döküyorum. Ardından içerisine 1 paket instant kuru mayayı ilave edip içerisine 2 dolu yemek kaşığı toz şeker ilave ediyorum. Maya ve şeker güzelce erinceye kadar bir tahta kaşık yardımıyla karıştırıyorum. Maya ve şeker biraz eridikten sonra şimdi de içerisine 1 çay bardağı kadar sıvı yağ ekliyorum ve ben içerisine 1 tatlı kaşığı kadar da mahlep kullandım. Sizler kullanmak zorunda değilsiniz ama verdiği koku ve aromayı sevdiğim için ben kullanmak istedim. Şimdi de yavaş yavaş ve kontrollü olarak unu ekleyeceğim. İlk aşamada burada 4 su bardağı unum vardı. 4 su bardağı unu ekledim. Yine tahta kaşıkla şöyle bir karıştırıyorum ve şimdi de içerisine 1 dolu tatlı kaşığı kadar tuzumu ilave ediyorum. Tuzu da ekledikten sonra hamurum güzelce ağırlaşıp koyulaşıncaya kadar tahta kaşıkla karıştırmaya devam ettim. Bu arada 5. bardak unumu da ekledim ve sonrasında tahta kaşığımı kenara bırakarak yoğurma işlemine elimle devam ediyorum. Yumuşacık bir poğaça ya da açma yapmak istiyorsanız hamurunuzun kıvamı çok önemli. Bu yüzden mutlaka unu birden ilave etmeyin. Videoda da gördüğünüz gibi ben unu yavaş yavaş ve kontrollü olarak ekliyorum. Şimdi yanıma 6. bardak unumu aldım. Onu da yine yavaş yavaş ekleyerek hamurumu kase içerisinde güzelce toparladım. Toparlamış olduğum poğaça hamurunu şimdi biraz unlamış olduğum tezgahımın üzerine alacağım. Ve tezgah üzerinde poğaça hamurumu en az 5 dakika boyunca pürüzsüz, özlü, güzel bir hamur elde edinceye kadar yoğuracağım. Bu arada şöyle çay bardağının dibinde kalmış olan sıvı yağı yine hamurun üzerine şöyle gezdiriyorum ve yoğurma işlemine devam ediyorum. Hamurunuzu ne kadar güzel yoğurursanız poğaçanızın kıvamı da o kadar güzel olur. Aynı zamanda da yumuşacık bir poğaça elde etmiş olursunuz. Lütfen sizler de bu yoğurma işlemini atlamayın. Şöyle hamurun kıvamını da size yakından göstermek istiyorum. Bu şekilde hafif ele yapışan yumuşak kıvamlı bir poğaça hamuru elde edinceye kadar güzelce yoğurdum. Şimdi hamurumu kasemin içerisine alacağım ve kenarda mayalandıracağım. Bu arada ben bu poğaça hamurunda toplamda 5,5 su bardağı kadar un kullandım. Sizler de lütfen kontrollü olarak ununuzu ekleyin. Şimdi kasemin üzerini kapatıyorum ve kenarda hamurumu yaklaşık 35-40 dakika kadar mayalandırıyorum. Hamurum mayalanırken de ben de iç harcını hazırladım. Burada lor peynir ve beyaz peynir karışımı var. Ben içerisine biraz da incecik kıyılmış maydanoz ekledim. Bu şekilde karıştırarak poğaçamın iç harcını hazırlıyorum ve bunu bir kenara alıyorum. Bu arada hamurum da mayalandı. Ortam sıcaklığına göre hamurun mayalanma süresi değişebilir. Yaklaşık ben 35 dakika kadar mayalandırdım ve ilk olarak maya kokusunun çıkması için şöyle bir kase içerisinde karıştırdım. Ardından hafifçe yağlamış olduğum tezgahımın üzerine alarak poğaça hamurumu tekrardan bir toparlıyorum. Toparlamış olduğum hamurumu şöyle büyük uzunca bir rulo haline getiriyorum. Ben bu poğaça hamurunu toplamda 12 tane bezeye ayırdım. İlk olarak hamurumu şöyle bir hamur kesme kartıyla gelişigüzel kestim. Sonrasında da her biri eşit olacak şekilde bölüştürerek tezgah üzerinde yuvarlayarak bir servis tabağının içerisine aldım. Bezelerim bu boyutlarda, yaklaşık böyle büyükçe bir mandalina boyutunda yaptım. Tüm bezeler bitene kadar tezgah üzerinde yuvarlayarak hazırladım ve sonrasında üzerine bir mutfak örtüsü örterek
bezelerimi kenara alıyorum ve şimdi sıra geldi şekil verme işlemine. Hamur matını sermiş olduğum tezgahımı şöyle hamur matının üzerine hafifçe bir yağladıktan sonra bezemi tersine gelecek şekilde tezgahın üzerine alarak parmak uçlarımla böyle genişlettim. Genişlettikten sonra şöyle bir tatlı kaşığı olacak şekilde iç harcını yerleştirerek hamurumu tam ortadan ikiye katlıyorum. Bu şekilde yarım ay şekli veriyorum ve kenar kısımlarını da elimle hafifçe bastırıyorum. Daha sonra bir pizza kesme aparatı ya da bıçak da olur. Videoda gördüğünüz şekilde üzerine kesikler atıyorum. Toplamda 12 kesik atarak şöyle ikişerli grup halinde sondan başlayarak şöyle kesmiş olduğum parçaları da elimle öne doğru çekerek ikişerli olarak birleştiriyorum ve bu sayede poğaçamın son şeklini vermiş oluyorum. Poğaça hamuruna son şeklini verdikten sonra yağlı kağıt serili olan fırın tepsinin içerisine poğaçalarımı yerleştiriyorum. Poğaçaya şekil verirken mutlaka alt kısmını üste gelecek şekilde yerleştirin. Çünkü altı durdukça yumuşayacağı için daha kolay şekil verirsiniz. Şöyle birkaç tane daha yaparak size yakından tekrar göstermek istiyorum. Bu deniz kabuğu şeklindeki poğaçalar hem görünümüyle çok güzel oluyor. Aynı zamanda böyle yumuşacık, dev gibi kabaran çok da lezzetli bir poğaça oluyor. Sizlerin de mutlaka bu tarifimi denemenizi tavsiye ediyorum. Bu arada kanalımı ilk kez bu videom sayesinde izliyorsanız eğer ve kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı ve tariflerimden önceden haberdar olmak için de bildirim zilini açmayı unutmayın lütfen. Evet, tüm poğaçalara son şeklini vererek yağlı kağıt serili olan fırın tepsinin içerisine dizdim ve sonrasında üzerine bir örtü örterek yaklaşık 10-15 dakika kadar tepsi mayası yaptım. Tepsi mayası yapmış olduğum poğaçalarımın üzerine şimdi de bir tane yumurtayı güzelce çırparak içerisine de böyle 2-3 damla kadar pekmez ilave ederek poğaçalarımın üzerine sürüyorum. Pekmez ilave ettiğinizde poğaçaların üzeri daha güzel kızaracaktır. Ve son olarak da şöyle biraz kavrulmuş susam serpiştirerek poğaçalarımı fırına pişirmeye göndereceğim. Bu arada fırınımızı da önceden 5 dakika boyunca 180 derece alt üst ayarda ısıtalım ki sıcak olan fırında poğaçalarımız daha güzel kabaracaktır. Önceden ısıtılmış olan 180 derece alt üst ayar fırında sizin de gördüğünüz gibi poğaçalarım hemencik dev gibi kabarmaya başladılar bile. Benim fırınımın ayarına göre yaklaşık 35 dakikada poğaçalarımın üzeri ve altı çok güzel kızarmıştı. Sizler de lütfen fırınınızın ayarına göre poğaçaları kontrollü bir şekilde pişirin. Şimdi pişen poğaçalarımı tezgahımın üzerine aldım ve ilk sıcaklığı çıktıktan sonra şöyle sizlere yakından iç dokusunu da göstermek istiyorum. İstiridye poğaçalarım sizin de gördüğünüz gibi yumuşacık oldular ve çok güzel de kabardılar. Bu arada bu tepsiye 10 tane poğaça sığdı. Kalan 2 tanesini de ben airfryer içerisinde pişirdim. Airfryer'da 180 derecede 9 dakikada üzeri ve altı çok güzel kızarmıştı. Evet, pişen poğaçamdan şöyle bir tanesini kopararak size iç dokusunu da yakından göstermek istiyorum. Hem yumuşacık hem de kocaman kabaran çok da lezzetli bir poğaça tarifi oldu. Evet, bir tarifimin daha sonuna geldim. Beni buraya kadar izlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Tarifim hakkında varsa sorularınız yorumlar kısmına bekliyorum. Sizlerden ricam kanalıma destek olmak için videomu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Başka güzel tariflerde yeniden görüşmek üzere. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın.